Güzel canlar. Biraz önce internet gitti. Yayın maalesef kaydedemedim. Canım hocamla, Fadime İpek Birel hocamla Astroloji Günlüğü Instagram sayfası. Onunla bir yayın yapıyorduk ama Instagram bize bir oyun oynadı. Onun için şimdi baştan alıyoruz. Hocamı hemen bir saniye. Hocam bir istek atabilir misiniz? Gördüm, tamam. Katılamıyor diyor. Hocam katılamıyor diyor. Oldu mu? Geldim ama. Ben dondum değil mi? Ve Evet. yayın şey oldu. Tekrar baştan alıyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Artık herhalde eğer minik o bilgileriniz de bittiyse biz de buradan burçlara geçmiş oluruz ya da minik Onları kısaca özet kaydedebildik mi? geçersiniz. Hayır. Yoksa özet geçeceğim. Evet, Peki. özet geçersiniz. Kaydedemedik. O yüzden hızlıca tekrarlayacağım. Her ay bir yeni ay oluyor. Her ay bir dolunay oluyor. Yeni ay bir burçta olduğunda 6 ay sonra aynı burçta dolunay oluyor. Mesela Başak Burcu'nda Eylül ya da Ekim ayında bir yeni ay olunca 6 ay sonra Mart ayında Başak Burcu'nda dolunay oluyor. Bu zaman süreç içinde de e, yeni ayda başlayan, hayatımıza katılmaya başlayan konuları 6 ay sonra, 6 aylık süre içinde yaşıyoruz ve 6 ay sonra da bunun muhakemesini yapıyoruz, sonlandırıyoruz. Tutulmalarsa 9 senelik süreçler içinde oluyor. Yani 9 sene önce başlayan konular 9 sene sonra sonuca eriyor, tamamlanıyor ya da 9 senede bir bunun muhakemesini yapıyoruz. 9 senelik süreçler içinde tutulmalar gerçekleşiyor aynı burç aksı üzerinde. Kasım 2021'de Boğa burcu, Akrep burcu aksında başlayan tutulmalar bu ayın yani 28 Ekim'de Boğa burcunda ay tutulmasıyla sonlanacak. Evet. Benim de Şimdi artık şeyim bitecek böyle. Kendi içime dönüp Nisan, artık muhakemelerimi yapacağım evet, böyle. Nisan ayında Koç burcu, Terazi burcundaki aksındaki tutulmalar başladı. Nisan ayında Koç burcunda bir güneş tutulması yaşamıştık. Şimdi de Terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Önümüzdeki senede yine Koç burcunda ve Terazi burcunda tutulmalarla devam edecek. Yani 2005-2014 senelerinde hani 9 sene, 18 sene önceye gidersek 2005'te ve 2018'de hayatımızda ne başlamıştı? O zamanları şöyle bir düşüneceğiz. O süreçte başlayan konuların şimdi muhakemesini etme sürecimiz var. Yani 2014'te hayatımızda ne başladı? Şimdi onları muhakeme edeceğiz. Bitsin mi, kalsın mı, devam mı etsin, bir üst seviyeye mi geçsin? Bunları düşüneceğiz, kararlarını vereceğiz. Genelde ay, aksın olduğu burçlarda ilişkiler konusu daha çok gündeme geliyor. İşte evlilikler süreci oluyor veya boşanmalar süreci yaşanıyor. Yani tutulmalar diyor ki siz diyor ilişkilerinizi diyor çok iyi bir analiz etmeniz gerekiyor. Mesela 9 sene önce bir ortaklık kurduysanız, ortak bir iş kurduysanız şimdi bu ortaklığı sorgulama süreci var diye burçlarda e, o ortaklığın ya bir üst seviyeye geçmesi ya da bitişi gibi bir konu olabiliyor. Şey gibi ben de Ya da bakış açımdan baktığımda hani böyle tutunduklarını aslında o tutulmalarda bir gözden geçirme. Neye tutun? evet, Yani sana bir faydası var mı, zararı var mı, değiştirmen mi doğru, gerek? Dediğin doğru. gibi bir üste mi çıkacaksın yoksa bitirecek mi? Aa, Onlara yani bakmak 9 gerekiyor. senede bir bunların muhakemesini Evet. yapıyoruz. Ee, Mesela 9 sene önce bir ev almışız, ev taşınmışız, bir yere gelmişiz. Şimdi o evde kalalım mı?
O evle ilgili tadilat mı yapalım yoksa başka bir eve mi taşınalım gibi konular var. Tutulmalar bizim hayatımızda köklü değişimler. Ben 180 derece köklü değişim diyorum. 180 derece köklü değişimleri bize öngörüyor. Bunları anlayanlar, değişimleri kabullenenler, hayatında tutulmalar zamanında köklü değişimlerin farkına varanlar değişimleri hızla gerçekleştirirlerse sağlıklı ilerlenir. Ama gerçekleştirmezlerse psikolojik sorunlar yaşayabilirler, sağlık sorunları yaşayabilirler. Kasım 2021'de başlayıp 28 Ekim 2023'te bitecek olan Boğa burcu, Akrep burcu aksındaki tutulmalarda en çok sabit burçlar, Boğa burcu, Akrep burcu, Aslan burcu ve Kova burcu çok etkilendi. Bunlar sabit burçlar olduğu için biraz değişimi kabullenmekte zorlandılar. Ama yani Hocam zorlansan da hayat sistem şartları seni valla ne itiye yaparsa itiye yapıp sistem değişime zorluyor. zorluyor Maalesef gerçekten. zorluyor. Yani. Şimdi hızla burçlara geçeceğim. Terazi burcundaki güneş tutulmasının etkilerini anlatacağım. Koç burcuyla başlayacağım. Koç burcu 2005-2014 senesinde ilişkilerle ilgili konuda başlangıçlar yaptıysa şimdi bunu muhakeme etme süreci var. Mesela şey diye diyebilir Koç burcu. İşte karşımdaki kişi değişti. Karşımdaki kişiler değişti. Onlar artık farklı olmaya başladı diye düşünebilirler ama aslında Koç burcunun onlara bakış açısı değişti. Artık ilişkilere bakış açısı değişmeye başlayacak. Bu sene başından beri Koç burçları ilişkilere karşı bakış açıları değişecek. Bu yüzden de ilişkilerini sorgulamaya başlayacak. Bu ortaklık ilişkisi olabilir, ebeveyn ilişkisi olabilir, eşle ilgili olabilir veya uzun zamandır bir ilişkisi vardır. Bu ilişkiyi evlilik sürecine götürme gibi de olabilir. Yani ilişkilerini sorgulayacağı bir süreç olacak. 9 senelik ilişkileriyle ilgili 9 senelik bir başlangıcı yapacak bu güneş tutulmasıyla birlikte. Ev almak, ev satmak isteyen koç burçları varsa yine bu konuda adım atabilirler. Terazi burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte yeni bir ev, yeni bir arsa alma, satma durumu var. Hak hukuk arama konusunda da Terazi burcu biliyorsunuz hak hukuk adaletle ilgilidir. Kendiyle ilgili hak hukuk arama konusunda yeni bir süreci de başlatabilir Koç burcu. Koç burcu tabii Terazi burcu Koç burcu aksında olacağı için bu tutulmalar Koç burcunun hayatında köklü değişimleri de işaret ediyor. Hani bunun neler olduğunu hayatındaki karşısına çıkan konulardan bu işaretleri yakalayıp bu değişimleri tamamlaması gerekiyor. Önümüzdeki 2 sene süresi Koç içinde. burcu da sabit bakışlı mı hani dediniz ya böyle değişimde biraz boğa böyle zorlanıyor. Sabit burçlar evet daha çok değişime at gözlüğüyle bakarlar ama Koç burcu, Yengeç burcu, Terazi ve Oğlak burcu bunlar öncü burçlar. Bunlar biraz daha öngörüsü olan. Koç burcu bir de ateş grubu olduğu için hemen olsun, hemen ani olsun. Yani kafasına koyar yapar, koyar yapar. Ateşli olduğu için hızlı hareket eder. Evet. Lider olduğu için önden gitmesi gerektiği için de hemen hareket eder. Koç burcu biraz daha değişime açıktır. Değişimi çabuk kabullenebilen bir yapıya sahiptir. Öyle çok kalıplarda kalmayı da çok sevmez. Geliyorum Boğa burcuna. Boğa burcu bu terazi burcundaki güneş tutulmasından sağlık konusunda biraz sorun yaşayabilir.
Bazı hormonlarla ilgili sağlık konusu olabilir. Böbreklere dikkat etmesi gereken bir süreç var. Özellikle bu tutulma, güneş tutulması 10 gün öncesi, 10 gün sonrasında. O süreç daha önemli. Bir de Mars şu anda Terazi burcunda. O da yine Boğa burcunun sağlık konusunda uyarıyor. Diyor ki sağlığına dikkat et, psikolojine dikkat et. Biraz önce söylemiştim ama diğerinde kaldı galiba. Boğa burcu ve Akrep burcu tutulmalar Koç burcu ve Terazi burcu aksına geçtikten sonra psikolojik olarak ve bedensel olarak kendi içine çekilip bazı şeyleri muhakeme etme sürecinde olacak. Yani son 2 senedir yaşadığı değişimleri algılama süreci içinde olacaklar. Yani değişimleri yaptım mı, yapmadım mı, bu bende psikolojik sorun yaptı mı, sağlık sorunu yaptı mı? Bunların muhakemesini yapma süreci içinde olacaklar. Boğa burcu da bu yüzden biraz psikolojik olarak ve bedensel olarak sağlığına daha özen göstermesi gereken bir süreç içinde olacak. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitim sektöründen mesela atama bekleyenler bu güneş tutulmasıyla birlikte hayatlarında yeni bir süreç başlayacak. Bu atamaların gerçekleşme ihtimali, yani atama ya da kamuda işe girmek istiyor gibi veya sağlık sektöründe artık hayatında yeni bir süreci başlatacak. Bunun gibi şeyler varsa gündeminde bununla ilgili bu güneş tutulmasıyla birlikte yeni başlangıçlar yapacak. Kolaylıkla, İkizler keyifli olsun inşallah atamaları. inşallah. Hızlı geçiyorum. Biliyorum süremiz biraz kısıtlı. O yüzden burçları böyle hızlı hızlı ilerleyeyim. Tamam hocam. İkizler Burcu'na geliyorum. İkizler Burcu aşk ve cinsellikle ilgili farkındalık zamanı. Bu konularda yeni başlangıçlar olacak İkizler Burcu'nda. Belki devam eden bir aşk ilişkisi var. Bunu bir üst seviyeye getirecek. Belki evlilik sürecine getirecek. Belki hiç hayatında aşk söz konusu değil. Karşısında yeni bir aşk ilişkisi başlayacak ve 9 sene sürme ihtimali olacak bir aşk ilişkisi başlayabilir. Yani aşk ve cinsellikle ilgili farkındalık diyorum ben. Özellikle cinsellikle ilgili belki blue çağına geçen bir ikizler burcudur bu dönemde ve işte cinsellikle ilgili bir şeylerin farkına varacağı zamandır. Ya da ileriki yaşlarda olan birisinin yine cinsellikle ilgili farkındalık zamanı olacağı bir süreç olacak. Bu güneş tutulmasıyla birlikte. Yine İkizler Burcu'nun çocuğu olma ihtimali var. Yani çocuk yapmak isteyenler bu güneş tutulmasıyla birlikte belki çocuk yapmak ya da yeni doğum yapacak, evine çocuk gelecek. Onunla ilgili farkındalık zamanı var. Çocuk konusunda İkizler Burcu'nun bir farkındalık süreci yaşanacak. Sanat dünyasında sahnelerle ilgili olan İkizler Burcu varsa yine bu güneş tutulmasıyla birlikte yeni bir projeye başlayabilir ve bu proje 9 sene sürebilme ihtimali olan bir proje olabilir. Güzel. Geliyorum Yengeç Burcu'na. Evet, Yengeç Burcu yine lider burçlardan, öncü burçlardan olduğu için yine bu Terazi burcu Koç burcu aksından çok etkilenecek. Zaten sene başında Nisan'daki Koç burcu güneş tutulmasıyla birlikte Yengeç burcunun iş kariyer hayatında, eğitim hayatında çok köklü değişimler başlamıştı. Şimdi de Terazi burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte evinde, ailesinde, ebeveynlerinde, evliliğinde değişimler başlama süreci olacak. Bu başlangıçlar yine 9 sene gündeminde olacak. Yani evlenme planı olanlar bu güneş tutulmasıyla birlikte
evliliğini imza haline getirirlerse e, 9 senelik bir macerası kesin olacak diye denebilir. Yengeç burçlarında bu dönemde evlilik var. Evlilik düşünenler. Ebeveynleriyle ilgili güneş tutulmasından dolayı yengeç burçlarının hayatında, ebeveynlerin hayatında değişimler olabilir. Bu değişimler yengeç burcunun da hayatını değiştirebilir. Evliliklerde evlilik süreci var dedim. Evliliğini, ilişkisini sorgulama süreci var. Yani eşinin mesela değiştiğini düşünebilir. Ama aslında eşine bakış açısı, evliliğe bakış açısı değişebilir. Bu yüzden evliliğini sorgulama süreci içinde olabilir yengeç burçları. Aydıvar Hocam Evet, hoş geldin. Zuhal Hocam hoş geldin. Hocalarım da katıldı. Bayağı güzel bir grup olduk. Pür dikkat hoş dinliyor herkes. gelsinler. Yengeç burçları için ev almak, ev satmak, ev taşımak konuları da var. Bir de Satürn zaten Balık burcunda, Yengeç burçları yurt dışına, şehir dışına taşınma gibi planları da varsa yine bu güneş tutulmasıyla birlikte bu planlarını hızla gündeme alabilirler. Geliyorum Aslan burcuna. Aslan burcu Güneş Terazi burcundaki güneş tutulmasından e, kardeşleri, komşuları, akrabaları, onlarla ilgili bir farkındalık içinde olacak. Yani onlarla olan ilişkilerini sorgulama süreci olacak. Belki son birkaç aydır evlendi, yeni akrabaları oldu. Belki yeni bir ev aldı, eve taşındı, yeni komşuları oldu. E, Ya da küçük bir çocuktur, yeni kardeşi olmuştur. Şimdi e, bu güneş tutulmasıyla birlikte belki de yeni kardeşi olacaktır gibi, yani kardeşleriyle, komşularıyla, akrabalarıyla olan ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak. Belki onların hayatında değişim olacak, o değişim bunların hayatını değiştirecek gibi bir süreç içinde olacak Aslan burçları. Aslan burçları e, araba veya bisiklet veya motosiklet gibi böyle kısa yol araçlarıyla ilgili farkındalık var Aslan burçlarında. Onlarla ilgili sene başından beri Alıyor muyum? eğer alayım, Hocam alıyor almalı muyum? mıyım? Selam Burç'um. Arabayı alıyor muyum? Alabilirsiniz. Şimdi bu güneş tutulmasıyla birlikte araba, bisiklet, motosiklet gibi böyle yakın yol araçlarıyla ilgili ya değişiklik ya yeni bir şey olma ihtimali var Aslan burçlarının. Geliyorum Başak Burcu'na. Başak Burcu zaten Mars Terazi Burcu'na geçtikten sonra Başak Burcu'nun para ve yatırım konusunda hayatında yenilikler başladı, hızlı bir hareket başladı. Şimdi de para ve yatırım konusunda böyle farkındalıkları olacak. Yani daha önce hiç aklına gelmedik bir fikirden para kazanmaya başlayacak. Veya yatırım yapma konusunda yeni fikirler karşısına çıkacak. Bunların farkında olacak. Önümüzdeki 9 sene bu para kazanma, yatırım yapma konuları hep gündeminde olacak. Başak burçlarının. Geliyorum Terazi burcuna. Tabii Güneş tutulması Terazi burcunda olacağı Evet. için en çok da onu etkileyecek. E, Terazi burçları bu dönemde zaten Nisan ayından beri e, tutulmalar Koç burcu, Terazi burcu aksına geçtikten sonra bazı şeyleri sorgulama süreci içine girdiler. 2005'ten beri, 2014'ten beri hayatında neler oldu, neler başladı, bunun muhakemesini etmeye başladılar. Terazi burçları güneş tutulması birlikte hayatında e, ilişkilerini, evliliğini, eğitimini, yani hayatında her ne şu anda varsa onu bir adım üste taşıyacak. Ya geçmişi bitirerek bir adım üste çıkacak, ya geçmişi tamir ederek bir şeyleri onararak bir adım üste çıkacak.
farkındalık süreci var. Bazı şeylerin farkına varacak. Bazı şeylerin bitmesi gerektiğini daha net görecek bu güneş tutulmasıyla birlikte. Hayatında yeni bir dönemin başladığının, belki Nisan ayında başladığı farkında değildi. Şimdi daha çok farkında olacak. Bazı şeylerin bitmesi gerektiğini, bazı şeylerin başlaması gerektiğini bu güneş tutulmasıyla daha net görmeye başlayacak ve hayatında hemen her alanda yenilenme var, yeni başlangıçlar var. Geçmişten gelen konularında dediğim gibi onarılması, yani 9 sene önce bir ev almıştır. Şimdi o evle ilgili ya tadilat yapacak ya da başka bir eve taşınacak gibi Ya da düşünülebilir. ilişkiler, başlangıçlar ya da bitişler. Aynen. Zaten ilişkiler konusu öncelikli. Dediğim gibi Koç burcu ve Terazi burcunun önceliği ilişkiler konusu. Yani hayatında çevresindeki olan kişilerde böyle bir farkındalık olacak. Karşımdaki kişiler değişmeye başladı gibi algılayacak ama aslında kendinde bir farkındalık olduğu için karşıdaki kişileri farklı bakış açılarıyla görmeye başlayacak, sorgulamaya başlayacak. Bu da Teraziyi anlatıyor. ilişkileri, Soruyorlar hocam evet, hangi burcu anlatıyorsunuz diye. Terazi terazi burcu burcu. anlatıyor. O yüzden de ilişkilerini sorgulama süreci olacak. Geliyorum Akrep Burcu'na. Akrep Burcu biraz önce Boğa Burcu'na da dediğim gibi Kasım 2021'den beri Akrep Burcu Boğa Burcu aksındaki tutulmalardan dolayı Akrep Burcu'nun da hayatında köklü bir değişim vardı. Birçok Akrep Burcu bunu belki de tamamladı bu değişimi ama sabit bir burç olduğu için değişimi e, ya zorla yaptı ya da hala algılamadı. Hala Ama algılayamadım. algılayamayanlar da olabiliyor. Yani farkındalık hemen herkeste olamayabiliyor. Evet. Özellikle de alt gözüyle bakıyorsa biraz zordur. Yani bir de hocam isteyen kişi hani o farkındalığa varıyor ya da o farkındalık yolculuğuna çıkıyor, işte değişim dönüşüme hazır oluyor, kendince bir şeyler yapıyor. Ama istemeyeni annen de olsa, çocuğun da olsa, kardeşin de olsa, eşin de olsa. Yani yıllarca da uğraşsan, yani sen bu konuda uzman da olsan, kitap da yazsan hiç fark etmiyor. Çünkü o değişimi, dönüşümü, farkındalığı kişi kendi isteyecek. İstediği zaman Kesinlikle. zaten onun önüne rehber çıkıyor. Yani o bir şekilde bir diziyle, bir filmle, bir kitapla, bir kişiyle zaten o yola giriyor. Yeter ki niyet etsin kişi. O değişim, dönüşüm, farkındalık başlıyor. Şimdi Akrep Burcu da özellikle bu ay bir de Mars terazide olduğu için biraz daha psikolojik baskı altında. Kendi içine dönme süreci var. Hem tutulmalar nedeniyle hem Mars nedeniyle şu anda en zorlananlardan biri Akrep Burcu. Hani ne oluyor, ne bitiyor, ne olmalı bunun arayışı içinde. Biliyorsunuz ülkemizin de burcu Akrep Burcu. O yüzden şu anda değişim dönüşüm, yani geçen 2 sene değişim dönüşüm zamanı içindeydi ama değişti mi dönüştü mü Akrep Burcu bunu sorgulama süreci içinde. Tabii Kasım ayında Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. İnşallah Akrep Burçları bunun farkına varırlarsa bu yeni ay, Akrep Burcu'ndaki yeni ay, bir de Mars da Akrep Burcu'na geçecek. Hayatındaki değişimleri hızla tamamlama süreci içine girecek. Bunun şimdiden farkına varması gerekiyor. Akrep Burcu'nun depresyon değil, karşıma ne çıkıyor, hangi işaretler var bunları sorgularsa aslında biliyorsunuz. Yani kişisel gelişim konuları aslında Akrep Burcu hani sezgilerin burcudur. Sezgileri çok kuvvetlidir ama Kızısı da çok sağ, kuvvetli, sezgileri de kuvvetli. tabii yani bunları daha ne diyeyim görmek isterlerse hani sabit burç değişimi zorlanan bir burç ama işaretleri, sezgilerini takip ederlerse şu anda sezgileri acayip çalışır halde çünkü o zaman daha net görecek hayatındaki değişimlerin neler olması gerektiğini ve dediğim gibi önümüzdeki ay
Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. O zaman hayatında artık yenilikleri katması kolay olacak. Tabii Mars şu anda Akrep Burcu'nun içinde. Mars savaşçıdır. Akrep Burcu şu an kendi içinde bir savaş halinde. Ülkemizin de burcu Akrep Burcu. Savaş halinde o savaşı nasıl, ne Kolaylıkla, keyifle tarafa, atlatmasını evet, ne inşallah nasip tarafa etsin. yönlendireceğini kendi bulması gerekiyor. Geliyorum Yay burcuna. Yay burcu sosyal mecralarla ilgili bir farkındalık süreci içinde olacak. Belki sosyal mecrada yeni bir proje başlatacak bu güneş Hı. tutulmasıyla birlikte. Belki sosyal mecralarda işte son 9 senedir bir şeyler mücadele ediyordu. Artık yoruldum deyip kenara çekilecek. Şu anda yay burçlarının sosyal mecra ile ilgili bir farkındalık süreci var. Orada bir şeyler ya başlatma ya bitirme süreci var. Bunları tamamlayacaklar. Topluluk önünde liderlik yapma konusu var yay burçlarının. Yine belki bunu sosyal mecralarla birlikte yapabilme ihtimali var. Önümüzdeki sene, 2 sene yay burçlarının hem topluluk önünde hem sahne önünde olma süreçleri var. Bunun farkında olanlar daha fazla mesela ekranlarda görebiliriz. Sosyal mecralarda yay burçlarını daha fazla görmeye de başlayacağız. Teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanmaya başlayacaklar. Doğal olarak tabii sosyal mecrada olacakları için teknolojik alet ve sistemlerle ilgili farkındalıkları olacak. Yeni teknolojik alet ve sistemlere karşı daha açık olacaklar. Geliyorum Oğlak Burcu'na. Oğlak Burcu da yine öncü burçlardan biri. Yani bu tutulmalardan yine en çok etkilenenlerden biri olacak. Oğlak burçları da Nisan ayındaki Koç burcu güneş tutulmasıyla birlikte hayatında köklü değişimler başladı Oğlak burcunun. Evet. Şimdi iş kariyerle ilgili değişimleri yapacak, iş, kariyer, eğitimle ilgili konularda Oğlak burçlarında güneş tutulmasıyla, terazi burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte yeni bir süreç başlayacak. Geçen 6 ay zaten eviyle, ailesiyle, ebeveynleriyle ilgili konular vardı. Onlarla ilgili değişimler vardı. Şimdi de iş, kariyer, eğitim konusunda Oğlak Burcu'nun hayatında değişimler başlayacak. Biraz da ev Bu güneş almaya tutulmasıyla. başlayacaklar inşallah. İnşallah. Sosyal statüsü, iş kariyerinde, mesela kariyerinde değişiklik veya 2005'te bir işe başlamıştır. Oğlak Burcu için söylüyorum yine. 2005'te başlamıştır, 2014'te sendelemiştir. Şimdi başka bir sektöre gitme, Hı. başka bir sektörde devam etme konusu da olabilir. Yani 18 senedir aynı işi yapmıştır, yorulmuştur. Tamamen köklü bir değişim yaparak sektörünü bile değiştirme ihtimali var Oğlak burçlarının. Geliyorum Kova burcuna. Hı. Kova burcu da geçen 2 senenin yine zorlanan burçlarından biri. Sabit burç Kova burcu. Boğa burcu, Akrep burcu aksındaki değişimler, tutulmalar yine Kova burcunu da çok etkiledi. Hayatlarında çok köklü değişimler vardı. Bir de bu sene, geçen 2 sene Satürn Kova burcunu dedi ki hayatında sağlam bir temel kurma zamanı deyip onları çok fazla kırbaçladı Satürn. Bu senede Plüto 0 dereceyle bir giriş yaptı, çıktı. O da yine Kova burçlarının hayatında böyle deprem yaratarak, sen diyor sabit burçsun, anlamıyorsun. Ben senin hayatında bir deprem yaratayım da sen Hı. hayatındaki değişimi artık tamamla diye Hı. Kova burçlarına böyle sistem zorladı. Kova burçlarının hayatında köklü değişimler geçen 2 sene çok vardı. Anlamayanlar, hala anlamayanlar Ocak ortasından sonra Plüto tekrar 0 dereceden yine deprem yaratmaya başlayacak.
lütfen anlamaya çalışsınlar. Hayatlarındaki değişimleri ne olduğunu, işaretleri kovalasınlar, bulmaya çalışsınlar. Yoksa dediğim gibi değişimler olmayınca psikolojik sorun oluyor. Ya Psikolojik kapı böyle sorunlar hafif da çalıyor önce bir, sonra böyle bir sert çalıyor. Sonra yumruklarla, evet, tekmelerle ve gerçekten hakikaten anlamazsa, özellikle dediğiniz gibi sabit burçlar, bu dik kafalılıktan değil de herhalde böyle şey gibi söyleyeyim, nasıl söyleyeyim? özgüven Ya özgüven dedi, böyle da adını değil. koyamadım şu anda ama sanki böyle yok canım olmaz yani, hani mesela ayrılmayayım, bu işten olmaz ya, şimdi kaç senelik iş yerim nasıl bırakayım gibi de düşünüyoruz. Yani ben kendimden pay biçiyorum Öyle mesela. öyle. Bir şeyi bırakmak, çok sabırlıyım, çok uzun böyle şeyler bırakıyorum, uzun süreler, uzun zamanlar, çok şeyler affederek, işte bırakarak, görmezden gelerek. Tabii biraz uzun sürüyor bu. Ondan sonra böyle pıt diye kesiyorsun ama o zaman zarfında tabii ki kendi Yıpranıyorsunuz. hayatına giriyorsun aslında. Daha dediğiniz gibi şöyle bakmaktansa, hani hep böyle sürmesi gerekiyor ya demektense, az daha şöyle baksam aslında daha Aç. yıllarını kazanacak bence. Açıyı değiştirmek. Açıyı değiştirmek, bakış açısını değiştirmek gerekiyor ama her şeyde olması gerektiği gibi olması gerektiği Bakış zaman da açısı. oluyor. Bakış Hiç değişmiyor. açısı. Evet, aynen, aynen. Çok doğru. Konfor alanını terk etmez sabit burçlar. Evet, evet. Evet, Kova burcu bu güneş tutulması, Terazi burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte uzaktaki konularla ilgili. Yani yurt dışında yaşama, yurt dışında eğitim alma konuları var Kova burcunun hayatında. Bu Nisan ayında başlamış olabilir ya da şimdi başlayacak olabilir. Daha önce planını yaptıysa bu güneş tutulmasıyla birlikte yurt dışına taşınma ya eğitim alma, başka şehre taşınma, başka şehirde eğitim alma gibi konular var Kova burcunun hayatında. Yani bunlarla ilgili adım atmak için çok doğru zaman. Aynı zamanda eğitim hayatında işte daha önceden atıyorum hukuk okuyordu, şimdi doktorluğa geçecek gibi öyle uç değişimler yapma ihtimali var. Veya 2005'te, 2014'te eğitim hayatı başlamıştır bir alanda. Şimdi o eğitim hayatıyla ilgili bir adım ileriye onu değiştirecek gibi Yüksek lisans konular doktora var. gibi. Mesela evet, şimdi öyle bir süreç başlayacak hayatlarında. Uzaklarla ilgili konularda duygusal hayatıyla ilgili ya da uzaklarla ilgili iş yapmak, yabancılarla iş yapmak konusu olabilir. Onlarla iş yaparak para kazanma. Biliyorsunuz Terazi burcunun yöneticisi Venüs. Venüs de para demektir. O yüzden uzaklardaki yurt dışındaki, şehir dışındaki işlerle ilgili de daha fazla para kazanma ya da daha önce kazandığını e, yatırıma dönüştürme konusu var. Uzaklarla ilgili yatırım yapma konusu var gibi düşünebiliriz. Kova burcunu anlattınız. Kova burcunu anlattım, Kova evet. burcunda şu anda dinlediklerim %95 tuttu. Gerçekten yani süper. En son geldik Balık burcuna. Balık burcu e, için çok şey söylenebilir. Balık burcu bu sene Satürn Balık burcunda. Sene Şubat, Mart gibi Satürn Balık burcuna geçti ve önümüzdeki senede yine Balık burcunda olacak. Satürn'ün bir burçta olması ne demek? O burcun hayatında bir temel atma zamanı demektir. Hmm. Satürn 28 senede bir aynı burçta oluyor. 28. Yani şu an Balık burcunun özellikle hayatında temel attığı konularda 28 senesi var. Yani bir eğitim alacaktır. Eğitimle ilgili konular hayatında 28 sene var olacak demektir. Veya evlilik, ilişki, ev alma, yine bu konularda da Balık burcu hayatında köklü değişimler, köklü temeller atma süreci içinde. Bunun farkında
olması lazım. Çok Şimdi dikkatli Satürn bizim kaygılı olduğumuz alanlardır. Satürn bizim kuşkulu olduğumuz alanlarımızdır. Satürn bizim karamsar olduğumuz alanlardır. Çünkü Satürn 28 senelik bir süreci ne yaparsınız planlarken tabii ki kaygı duyarsınız. Tabii ki karamsar düşünceleriniz de olur. Çünkü bir plan yapmanız gerekir. O yüzden e, kaygılı oluyoruz. Satürn bir burçtayken o burcun insanları kaygılı olur, kuşkulu olur, karamsar olur. Çünkü hayatında bir temel atma süreci. Nasıl atacak bilmiyor. Veya nereden başlayacak bilmiyor. Bu yüzden de çok zorlanır. Herkes zanneder ki Satürn onu zorluyor. Niye zorluyor? Çünkü sağlam bir temel atması için zorluyor. bir Öğretici bir. izleyicimiz yazmış, balık burcu eşim bugün işten çıktı diye. Bunun size hediyeleri nelerdir? Belki de çok daha güzel bir iş olacak. Yeni başlangıçlar Aynen. oldu. Öyle Yani düşünelim. hayatında yeni bir süreci başlatıyor. Hı, Bunun farkında olursa kaygıları, kuşkuları, karamsar düşünceleri bir kenara bırakırsa evet. ben hangi alanda nasıl bir temel kurarım? Bunu düşünürse o zaman daha kolay adım atabilir. Bazen şey diyoruz ya hocam, işte şimdi yeni yaşadığımızda üzülüyoruz, niye oldu şöyle falan diye böyle upuzun düşünüyoruz. Sonra aradan 2-3 yıl geçiyor, diyoruz ki aa iyi ki olmuş. Yani o dediğiniz Aynen. gibi aslında geleceğe doğru bir temel olmuş oluyor ama o anda görmüyoruz biz. Oradan çıkınca dışarıdan bakınca aslında iyi ki olmuş. Birçok aslında iyi şeylere delalet etmiş. Kesinlikle. Şu anda balık burçlarının öyle bir süreci var. O yüzden biraz zorlandıkları bir süreç içindeler. Satürn onları eğitiyor. Satürn onlara diyor ki hayatında temel kurma zamanı. O yüzden akıllı ol, planlı ol. Balıklar biraz da hayalcidir ya. Hayallerinin peşinden git. Hayallerini asla bırakma. Çünkü bir yere kadar hayalci oldukları için bir yere kadar götürüp olmaz deyip bırakırlar. Ama sabırlı ol. Satürn diyor ki Evet. şu anda sen hayallerini gerçekleştirme süreci içindesin. O yüzden sabırlı olursan o hayallerin senin temelin olacak Ne diyor. güzel. Ne güzel. Geleyim bu güneş tutulmasının Ülkemize, etkisine. Ha, ülkemize mi? hayır, bu Evet. şimdi Terazi burcundaki güneş tutulmasının Balık burcu üzerindeki etkisine. Tabii Satürn'ü anlattım ama Balık burcuna bu güneş tutulması da diyor ki yatırım yap. Yani Ha, yatırım. para konusunda dikkatli ol. Harcamalarında dikkatli ol. Banka işlemlerinde dikkatli ol. Yani Hmm. yatırım yap. Bununla ilgili banka kredisi olma ihtimali var. Ya da iş kuracaksın. Bununla ilgili kredi alabilirsin. Hmm. Güneş tutulmasında birlikte Balık burcu kredi konusu, banka işlemleri konusu gündemine gelecek. E, Biraz fazla harcama, güneş tutulması süreci içinde biraz fazla harcama da yapabilir. Hmm. Terazi burcu estetiktir, güzelliktir, lükstür, çok sever. Ee, Belki balık burcu bunlar için fazla para harcama süreci içine girebilir. Ama bunu yaparken dikkatli olması gerekiyor. Hmm. Çünkü Satürn tepesinde yani çok fazla para harcama. Çünkü o para senin temel kurman için gerekli. Yani süs için, gösteriş için para harcama ama yatırım için para harca diyor balık burcuna güneş tutulması. Güneş tutulmasıyla birlikte belki finans konusunda, banka işleri konusunda yeni bir işe de başlayabilir balık Hmm. burcu. Güzel. Hani parayla ilgili para yatırım konularıyla ilgilenme süreci var ya. Evet. O yüzden balık burcunun yatırım yapma, banka işlemleri, bankada çalışma, finans alanında çalışma ile ilgili yeni bir süreci de başlatma konusu var balık burcunun.
Hocam Temiz bütün kaldı mı? burçları anlattı. Terazi burcunu da biraz önce geçti. Aylin Ece sürekli yazıyor terazi burcu, terazi burcu. Yayını kayıt altına alacağım ben şimdi. Kaydedeceğim için daha sonra tekrar seyredebilirsiniz. Tek tek burçları anlattı, güneş tutulmasını. Oradan yapabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Hocamı gerçekten çok özledik. Hocam izleyiciler de çok özlemiş. Hepsi ayrı Teşekkür ayrı ederim. yazdı. Sözünüzü kesmemek adına tek tek onları okumadım. Ama sık sık görmek istiyoruz sizi. Gerçekten yeni İnşallah. ayda, dolunayda, tutulmalarda hepsinde zevkle dinliyoruz çünkü sizi. Bayağı özledik Teşekkür gerçekten. ederim. Sık sık görmek Teşekkür isteriz. ederim. Bize çok iyi geliyorsunuz çünkü. Ben astroloji kraliçesi diyorum hocama. Çok Çok seviyorum onu. teşekkür ederim. Güzel bir kitabı var. Astroloji günlüğü müydü? Hmm. Astroloji ve ben. Astroloji ve Ben kitabı var. Fadime İpek Birer. Onu da elde edebilirsiniz. Çok güzel kolaylıkla sizin o yükseleninizi, As Venüs, Ay burcu onları nasıl bulacağınızı, nasıl etkiler olduğunu güzellikle anlatmış hocam. Kitabını almanızı tavsiye ediyorum. Eğer takipte değilseniz İnce Kişisel Gelişim yanında bir ok işareti var aşağı doğru. Oraya bastığınızda hocamın zaten Instagram adresini bulacaksınız. Onunla birlikte beni de takip alırsanız çok mutlu olurum. herhalde. Teşekkür ederim. Ama gerçekten özlemişim. Sohbet etmeyi de özlemişim. Sizi de özlemişim. Ben de. Sık sık bekliyorum. Görüşürüz umarım. Umarım. Çok teşekkür ederim. Davetimi yani sizinle görüştüğüm için çok mutluyum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım bazı bir şeylerin farkındalığına işaret olabilirim. Olmayı seçiyorum. Kesinlikle. O yüzden Kesinlikle. o yüzden umarım yakın zamanda yine canlı yayınlar yaparız. YouTube'da da videolarım var. Evet, Videoları da evet, izleyebilirler. doğru. Yani Onu unuttum hocam. haftalık videolar yapıyorum ama orada tabii aylık, yıllık bu farkındalıklarla ilgili burçlara anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Özlemişim. Evet, evet, gerçekten bir de Teşekkür. inşallah şöyle bir fiziksel olarak da bir görüşürüz. Onu da arzu İnşallah. ederim. Çok sohbet Kısmet. etmeyi bir Bey çok isterim. Çok teşekkür ediyorum herkese katıldığınız için. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere diyorum. Vaktimiz var mı? Ha, sizin Vaktimiz süreniz. şöyle bir 5 dakika. Yok. Öyle mi? Yani çok fazla şeye girmeyeceğim ama e, Boğa burcu, Akrep burcu aksındaki tutulmalar, Boğa burcu da Akrep burcu da finansla ilgilidir. Kasım 2021'de başladı finans konuları. Dediğim gibi 28 Ekim'deki burcu ay tutulmasıyla birlikte o akstaki tutulma süreçleri bittiği için finans sektörü, e, para sektörü, yatırım alanlarıyla ilgili konular bir nebze çok iniş çıkışlar yaşadık. Bitecek. Evet 28 evet. Ekim 28 Ekim'deki tutulmayla birlikte bu konular biraz daha gündemimizden gidecek. Tabii gündemimize ne gelecek? Koç burcu, Terazi burcu aksında olduğu için liderler konusu gündemimize Evet. gelecek. Terazi burcu hak, hukuk, adaletle ilgilidir. Bu konular çok fazla gündemimize gelmeye başlayacak. Dünyada, ülkemizde ve hayatımızda lider değişimleri, ailemizde lider değişimlerini daha fazla görmeye başlayacağız. Savaş konuları gündeme gelebilir ama artık öyle fiziki savaş, tabii Koç burcu deyince aklımıza Mars geliyor, Mars deyince de aklımıza savaş geliyor. Savaş konuları biraz daha farklı alanlarda Evet. savaşlar olacak. Hangi alanlarda? Plüto artık Kova burcunda olduğu için teknolojik savaşlar daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. E, Terazi burcu hak, hukuk, adalet konusudur ve bir şey Bence daha sırlar da ortaya söyleyeyim. çıkacak değil mi hocam? Yani ailede de bence ülkede de hani bir yalanlar ve Dünyada sırlar. da Evet, evet yalanlar ve sırlar da dökülmeye başladı. Yani insanların da başlayacak.
hani böyle 20 yıllık, 30 yıllık tanıdığının bile ya da çok yakınının bile kendimiz de görüyoruz, yaşıyoruz çünkü Hı bunları. hı. Hak, Gerçekten hukuk, gerçek adalet. evet dökülmeye başlıyor gerçekten. Onu gözlemliyorum yani. Yani bu terazi burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte hak, hukuk, adalet konularında da böyle gün ışığına, güneş gibi aydınlanacak, güneş tutulmasıyla birlikte gün ışığına çıkacak bir süreç başlayacak. Bunları da 2 sene boyunca göreceğiz. Tabii terazi burcu estetik ve güzellikle ilgili olduğu için önümüzdeki 2 sene bu konularda da böyle farklı şeyler görmeye başlayacağız. Yeni yeni şeyler görmeye başlayacağız. Hmm. Savaşla ilgili de yine daha önce yaşanmamış savaş şekilleri karşımıza çıkacak. Bunları da söyleyeyim istedim. Teşekkür Yani terazi ederim. burcu ve koç burcu aksındaki tutulmalardan sonra Başak burcu ve balık burcu aksında tutulmalar başlayacak. Bu da ülkemizin hayatında yenilikleri başlatacak. Evet. Özellikle Başak burcu ve balık burcundaki tutulmalar Türkiye'nin hayatında yeni başlangıçları işaret ediyor. Hocam minik bir de şey söyleyelim. Hani size DM'den başvuranların bir analizini yapıyordunuz. Onu da isterseniz bir söyleyelim. Bu aralar buna çok fazla vaktim Zaman ayıralım. olmuyor. Peki. Fazla bir yengeç burcu olarak iş kariyer alanında bir değişiklikler yapmak zorunda kaldım. O yüzden Tamam. yine de DM'den yazarlarsa ben cevaplamaya çalışırım. Doğum tarihi, saati belli, doğum saati belli olmayanlara da bakılabiliyor mu? Tabii doğum Sormuş saati muydum? belirleme yapılıyor. Evet. Tamam. Doğum Doğum saati saati de belirlenmiş. belirleme Tamam. yapılabiliyor. Çok Hocam teşekkür görüşmek üzere. Çok ediyorum. teşekkür ederim. Evet, Gerçekten onur duydum, gurur duydum ve harika bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. En kısa ben zamanda teşekkür tekrar ederim. görüşmek üzere. Görüşürüz. Hocam Herkese çarpıdan çıkın, iyi kendinizi akşamlar. Çok atın. teşekkür İyi ediyorum. akşamlar. Tamam. Rica ederim. İyi Teşekkür akşamlar. ederim. Evet, güzel bir akşam geçirdik. Güzel güzel bilgiler aldık. Hocamı takip etmiyorsanız Astroloji Günlüğü, beni takip etmiyorsanız İnci Kişisel Gelişim, ben de tanımayanlar için, yeni görenler, yeni tanıyanlar için bilinçaltı dönüşüm seansları yapıyorum. Kişisel gelişim uzmanıyım, yaşam koçuyum, NLP uzmanıyım, nefes farkındalık, nefes koçuyum, Reiki ve Theta Healing o eğitimleri de aldım. Aynı zamanda aile dizimi uygulayıcısıyım. Hem grup açılımı yapıyorum aile diziminde hem de birebir istenirse o şekilde de yapıyorum. Profilime girdiğinizde WhatsApp bağlantı hattı var. Eğer WhatsApp grubuma katılırsanız çalışmalarımdan haberdar olursunuz. Aile dizimi açtığımız zaman da oraya link atıyorum WhatsApp grubuna. Sadece aile dizimi açtırandan ücret alıyorum. Katılımcı olarak katılım sağlamak isterseniz de ücretsiz katılabilirsiniz. Benim grubumda da sizi görmekten onur duyarım, mutluluk duyarım. Desteğinizi de bekliyorum. Hepiniz hoşça kalın. Güzelliklerle, iyiliklerle, mutluluklarla kalın. Bu yayın size bol bol mucizeler getirsin inşallah. Farkındalık sağlasın, bilinç ve uyanış sağlasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ışıkla kalın.